Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu değişik ve farklı görünüme sahip olan şaldan battaniyeye varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz interloki mozaik karışımı bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Evet, siz de bu güzel modeli beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca zile de basarsanız yaptığım modellerden kısa sürede haberdar olmanız için önemli. Bir de çok beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşıp kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen modelimin tanıtımına geçmek istiyorum. Bu şekilde iki parça yapıp birbirine ekleyerek dilediğiniz büyüklükte tabi yapıp bunu birbirine bu kısmından ekleyerek böyle çok güzel bir battaniye yapabileceğiniz gibi bu şekilde yaparak bir şal çalışması. Aynı şekilde bir tane daha yapıp dilediğiniz büyüklükte tabi bunlar. Şöyle yaka şu omuz kısmından birleştirerek böyle bir panço yapabilirsiniz arkadaşlarım. Değişik fikirleri olan arkadaşlarım yorum kısmına yazabilir. Diğer arkadaşlarıma da faydası olacaktır. Şimdi modelimiz bakın şuradan başlıyor. Ve devam ediyoruz, gidiyoruz arkadaşlarım. Buraları ben şimdi sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını. Öncelikle bu modeli yaparken şöyle Alize Artisan isimli ipleri kullandım. Bir tanesi siyah gördüğünüz gibi. Diğeri de batik bir ip arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. Ancak biraz böyle hani ince olursa daha güzel durur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun numarasını da vereyim sizlere, 9006 arkadaşlar. Bu ipleri yaparken yani bunu yaparken kullandığım tığım 2,5 milim oldu. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha detaylı gözüksün, böyle hani şey gözükmesin diye Alize Cotton Gold'un şöyle iki rengiyle sizlere anlatacağım arkadaşlarım. Kullanacağım tığım da 3 milim olacak burada. Öncelikle bakın bu kısmından başlayacağız ve açılarak dediğim gibi devam edip gidecek arkadaşlar. Bu aradaki renkleri hangisini istiyorsak o renkle başlamamız gerekiyor. Önce şöyle tutuyorum. Bir halka yapıyorum. Ve içerisinden çektim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Daha sonra üzerine alıyorum. Yanına arkadaşlar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekmiş olduğum bu zincirle beraber 5 olmuş oluyor. Araya bir tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Tekrar 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi bu ipimi tuttum. Ve şu şekilde çekerek sıkılaştırıyorum iyice. Ve arkadaşlarım burada diğer renk ipime geçmeden önce bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Ve ilkinden başlamak üzere şöyle alarak sık iğneler yapıyorum. Her birisinin bakın bu üst kısmından içinden giriş yapıyorum ve buradan alarak sık iğne yapıyorum. Bu orta kısma geldiğimizde bir zincir çektiğimiz yere giriş yaptım. Buraya bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı yerin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve aynı buradaki gibi hemen buradan giriş yaparak şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bir de arttırma yapacağım için 6. O arttırmayı burada yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra 6 tane yaptıktan sonra diğer ipime geçiyorum.
Şöyle aldım içerisinden. Bakın ikisini bırakmadım. Ve buradan tutunuyorum. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum yine. Ve buraya arkadaşlarım şöyle yine ilkinin içerisine artması için ilk yerin içerisinden giriş yapıyorum. Bu ipimizi de aradan götürelim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Sonra bu orta yere geliyorum ve buranın içerisine şöyle 1 2 zincir çektim. Tekrar ikinciyi yapıyorum ve yine 7 tane diğer tarafa doğru devam ediyorum. Bu da 7. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ve ilkinin içerisinden olmak üzere sık iğneler ile tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. Son yere bir tane daha ekliyorum arkadaşlarım şu şekilde ve buradan diğer ipimi alıyorum alttan. Çektim bu şekilde bir tane zincir çektim, geri çeviriyorum. Burası ön tarafımız arkadaşlar. Burada içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane daha 2 ve bu ikisini yaptıktan sonra 1 2 zincir çektim. 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. Bir diğeri için yer bırakmak amaçlı. 3 zincirden sonra 1 2 atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Ve bu yere kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani 2 4 6 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğneden sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra arkadaşlarım bakın buradan atlıyorum. Şurayı atlayıp buradan giriş yapıyorum. Yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın şu köşeye geçiş yapıyorum. Buraya hemen yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum ve yine aynı şekilde sık iğne yaptığım yerlere bakın buraya 2 tane sık iğnemi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve geçiyorum. Bu altının üzerine yine aynı 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6. Bu arada yine 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5. Sonra geliyorum buraya ve buradan yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4
5, 6. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip kenara 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 ve 2. İkinciyi yaparken diğer ipimi alıyorum. Ve bununla bir tane şöyle zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buraya yine hemen bunun içerisine 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yanındaki bu yere arkadaşlarım yine sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle. Sonra üzerine bir alıp aşağıda 2 tane bırakmıştım. Oradan giriş yapıyorum. 1, 2. 2 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Bu altının üzerine sık iğneler yaparak altının üzerine arkadaşlarım şu altının üzerine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bu ikisine ise bakın şurayı yapacağız birazdan. Ondan dolayı 4 tane buraya sık iğne yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine alıp bakın şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde bir tane daha aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum ve 2 tane daha yapıyorum. Burası hiç değişmiyor arkadaşlarım. Sürekli bu şekilde devam edecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine 3 tane 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradan bakın şöyle göstereyim iyice. 1, 2 atlayıp üçüncüden giriş yapıp 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra üzerine alıyorum ve aşağıdaki yerlere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Sonra aynı burada yaptığımız gibi 3 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1, bu yuvaya da bir tane 2, bir tane daha yapıyorum hemen. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum ve yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve sık iğneler yaparak bakın şurayı tamamlıyorum. Şöyle devam ediyorum, yani o ikili trabzanlarımın üzerine de ve diğer sık iğne yaptığımız yerlere de sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burası bizim arka tarafımız, arka kısmı. 1, 2, 3 zincir çektim yine ve bakın bu üstlerinden giriş yaparak bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2 zincir çektim, diğerine geçiyorum. Diğerine de 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve sık iğneler ile devam edip diğer rengime geçiyorum. Buraya geldiğimizde yine artımımızı yapıyoruz. Şöyle tam onu bağlarken diğer ipimi alıyorum ve onunla bağlıyorum. Çevirdim şimdi. Bu ipimle arkadaşlarım giriş yaptım. Şöyle kenardan başlıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Bunu da aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sık iğneleri arkadaşlar buraya kadar, bu iki kalana kadar devam ettiriyorum. 2 tane yer kaldı bakın. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.
üzerine alıyorum ve bu yuvaya giriş yapıyorum buraya. Buraya bu şekilde 1 2, daha sonra ise şöyle giriş yaptım. 3 4 tane bunu yaptıktan sonra bir diğeri için yer ayarlıyoruz arkadaşlar. Yer yapıyoruz şu anda. Şimdi 4 tane bunu yaptık. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekip 4 tane de diğer tarafa devam ediyorum. 1 2 de bu şekilde alarak yapacağız. 1 şöyle 2, sonra 1 2 3 zincir, 2 atlıyoruz ve buradan giriş yapıp devam ediyoruz sık iğne ile. Köşeye de bir tane daha arttırımımı yaptım. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Ve aynı şekilde diğerini yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şöyle. Burada arkadaşlar 4 tane bunu yaptıktan sonra 2 tane daha fazladan şöyle 1 2, sonra 1 2 zincir, tekrar 2 tane daha bu dönüşte yer yapıyorum. Sık iğnelerimin sayısı burada 6 olması gerekir ki böyle düzgün dursun arkadaşlar. Şimdi 2 tane bunu yaptıktan sonra 4 tane sık iğne ile tekrar devam ediyorum. Yine 3 zincir çekiyorum ve sık iğneler ile tamamlıyorum. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi bunu arkadaşlarım buraya taşıyacağız. Burayı sık iğneler ile devam edeceğim. Aynı zamanda bir tane de buradan yer açacağız. Diğer rengimiz için. Yani buna 2 kala şöyle ikisine 1 2 3 zincir çekip üzerine alıp bu şekilde yapacağız ki diğerine yer hazırlamış olalım arkadaşlarım. Şöyle giriş yaptım. Burayı bu şekilde devam ettiriyorum. Sonra 4 tane ilerliyorum buraya. 1 2 3 4, sonra ise 1 2 3 tane zincir çektim. Burayı arkadaşlarım diğerine dahil edeceğiz. Yani şu çıkıntıyı buraya yapacağız. Üzerine alıyorum. Alttan giriş yapıyorum şu şekilde. Ve buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 1 2 zincir çektim, üzerine aldım. Tekrar alttan yine aynı yerin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu ikisini, bakın şu ikisini atlayıp buraya 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2
3, 4. Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 2 tane, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 atlayıp buradan sık iğneler ile devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşeye 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve sık iğnelerimi ile yaparak buraları aradaki zincir yerlerimizde sadece zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine 3 tane zincir ve geliyorum buraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane diğer ikili trabzanlarımızın üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip sık iğneler ile devam ediyorum. Üç zincir çektim. Diğer tarafa geçiyorum. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi yine buradan hemen dibine bir tane sık iğnemizi yaptık. Devam ediyoruz. Sık iğneler ile. Buraya 2 kala bir diğeri için yer bırakacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıp buraya bu şekilde 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 4 tane ilerliyorum sık iğne ile. 1 2 3 4. Sonra 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 üzerine alıyorum ve alttaki bakın şu arada kalan şu kenarda yapmış olduğumuz yerden giriş yaptım. 1, hemen yanından da aynı şekilde 2. 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum ve bakın şöyle alarak 2 tane buraya yaptık. Şuradan giriş yapıyorum. 3. Dönüşte de yapalım arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. Burada 4 tane bu tarafa doğru yerimizin olması gerekiyor. 3'ü burada yapalım. Diğerini de dönüşte yapalım. Şöyle bir tane yaptım. 1 2 3 üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Ve burayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. 1 2 atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yapıp buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 pardon 1 2 atlıyorum. 3 zincir çektim. 1 2 atladım. Üçüncüden giriş yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum burayı da.
Sonra 2 tane yaparak artırımımı da yapıyorum aynı zamanda. Geri dönüp sık iğneler ile devam ediyorum. Aradaki zincirlerimi yaparak. Yine 1 2 3 zincir. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra 1 2 3 zincir. Yine 6 tane sık iğne ile devam edeceğiz. Bir tanesini o köşedeki yuvamıza yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5, bakın 6, bir tane zincir çekelim. Yine 6 tane sık iğne ile devam edelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 3 zincir çekelim. 1 2 3, yine 6 tane sık iğne ile devam edelim. Bu şekilde devam ederek bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Buraya 2 kaldığı zaman bir diğer sıra için şöyle 2 tane yer bırakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum, yani üzerine alıp buradan giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 zincir çekip buraya da aynı işlemi yapıyorum. Şöyle 1 2 1 2 3 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonra 1 2 tane 3 tane zincir çektim. Pardon. Üzerine alıyorum. Aşağıda bakın şuradan giriş yapıyorum. Buraya 2 tane önce ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar üzerine alıp 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Burayı arkadaşlarım 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 1 2 3, şuradan giriş yaptım. 2 3 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi üzerine alıp buraya da 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çektim. 1 2 atladım. Yine 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Geri dönüp aynı şekilde sık iğneler yapıyoruz ve sadece zincir çektiğimiz yerlerde zincir çekiyoruz arkadaşlar.
Şimdi diğer rengime geçtim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen içerisine şöyle bir iki tane sık iğnemi yaptım. Sık iğneler ile yine devam ediyorum. Şekilde iki tane kaldı. 1 2 3 zincir çektim, üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıp buraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum önce, tıpkı diğer sıralarda olduğu gibi. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4, sonra yine 3 zincir, üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Üç tane zincir çektim, üzerine alıyorum ve bu yuvaya giriş yaptım. Alttaki yere bir, hemen yanına 2, daha sonra 3, yani 1 2 sık iğne, 3 sık iğne, bir tane zincir, tekrar bir sık iğne daha, 1 2 3 de bu tarafa ilerledim. Sonra üzerine alıyorum ve diğer tarafa aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane daha ikili trabzan yapıp 3 zincir çekiyoruz. 2 atlıyoruz. Dört sık iğnemizi yaptık. Üzerine alıp iki tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Üç zinciri çektik, 2 atladık. 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 atlayıp aynı diğer taraftaki gibi artırımımızı yaparak devam ediyoruz. Altı sık iğne, 3 zincir ile arka kısmı geçiyoruz. Bir tane de bu arada zincir çektiğim köşeye yapıyorum sık iğnemi. Bir tane zincir çekip tekrar 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu rengime geçtim. Önce kenardaki iki tane artırımımı yapıyorum.
Sonra 4 tane devam ediyorum. 1 2 3, yani kenar olduğu için bu şekilde olacak. Sonra 1 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Üzerine alıyorum ve ikisini atlayıp buradan giriş yapıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlarım, buraya bağlayacağımız için, yani şuraya başlayacağımız için bu arayı hepsine sık iğne ile geçiyorum. Diğerine gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra üzerine alıp 2 tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 4 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Sonra burası aynı. Bu devam edecek. Şurası yerimiz. Yani şurası burası arkadaşlar. Şimdi devam edeceği için 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. İkisini atlayıp buradan giriş yapıyorum. Bu sırada bu rengimiz ile buraya yeni başlayacağımız için şöyle bu aranın hepsini sık iğne ile geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane yaptıktan sonra yine 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 2 3 ve 4. Yine 3 zincir çekiyoruz. Üzerine alıp alttaki yerden şuradan giriş yapıyoruz. 1 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Tekrar 2 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Buraya yine 4 tane 1 2 3 4 şöyle giriş yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Daha sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, 1 2 atlıyoruz. 4 tane buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu aranın hepsini sık iğne ile geçiyorum. Altı tane sık iğne yapmış oldum. Üzerine alıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. 1 2 atladım. Ve kenardaki artımımı da yapıp arka kısmına geçiyorum. Arka kısımda aynı şekilde sık iğneler ve zincir çekerek devam edeceğiz. 3 zincir çektik.
Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Kenardaki artımımızı yaptıktan sonra iki kalacak. Yine 1 2 3 tane zincir çekip ilk yeri bu şekilde 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Buraya 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar burada 3 zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 ve 1 2 atlayıp buradan giriş yapıyorum. 1 2 2 tane, bakın şöyle iki kutucuk olacağı için 2 tane yer bıraktım. 1 2 3, yani 4 tane sık iğne ile geldim. 3 zincir çektim, 2 atladım, ikisine 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum, bu ikisini atlıyorum, buradan giriş yapıyorum. 2 tane de buraya sık iğne yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine üzerine bir aldım. Bu sıra önemli arkadaşlar. Bir önceki sırada yaptığımız yerleri tekrar bunun için yer açacağız. Bakın şu boşlukları yapmış olduk. 2 tane kutucuk yapacağız birazdan, diğer rengimizi buraya. Şimdi bunu yaptıktan sonra 4 tane, burası aynı devam edecek. Sık iğne ile devam ediyorum. 3 ve 4. Tekrar göstermek istiyorum. Normal geldik. 4 tane sık iğne yaptık. 3 zincir, 2 atlayıp 2 tane sık iğne, 3 zincir, 2 atladık, 2 tane sık iğne. Tekrar normal akışına, yani burada yaptığımız gibi yine 3 zincir çekip ikili trabzanlarımızı yapıp 4 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Üzerine alıp kenardaki, yani köşedeki yerimizi yaparak devam edeceğiz. 1 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 1 2 şuraya 3, bir zincir, tekrar 1 2 3, tekrar üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3, 1 2 atlayıp 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, yine 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyoruz. 3 ve 4'e sık iğne, 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın buraya denk gelmesi gerekiyor. Bunları atladık. Tekrar 2 tane sık iğne, 1 2 1 2 3 zincir, 1 2 atladık. Bakın buradan giriş yaptım. 1 2. Şimdi 3 4. Şu arayı bakın 3 tane yer bırakmış oldum arkadaşlar. Şimdi üzerine alıyorum. Normal 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. İkisini atlayıp buradan giriş yapıp buraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve aynı yuvaya bir tane daha şöyle fazla hani artımımızı yapıyoruz önce ve buradan giriş yapıp buraya da sık iğnemizi yaptık. Arka kısmını aynı şekilde zincir çektiğimiz yerlere zincir çekerek diğerlerini sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bakın girişimi yaptım. Buraya 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane zincirimi çektim.
Hemen geliyorum. Bakın buraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir ve 6 olan sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra yine 3 zincir çektim. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üç zincir çekip yine devam ediyorum. Şimdi 2 tane olan sık iğnelerime geldi sıra. 3 tane zincir çektim. 2 tane sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi ise 6 tane olan sık iğnelerime devam ediyorum. Yine buradan devam ediyorum. 2 3 şöyle 4, bir daha arttırım yapıyoruz. Bu arttırımı diğer renk ipimizle çekiyoruz şöyle. Şimdi arkadaşlarım bakın, diğer rengimi aldım. Onu hemen kenardaki arttırımımı yaparak devam edeceğim. Burada artık bu zikzak yerlerimizin bu son yeri olduğu için yine bununla devam ediyorum. Normalde bu iki kalana kadar devam edip daha sonrasında şey yapmamız gerekiyordu. Hani 3 zincir çekip bu beyaz için yer bırakmamız gerekiyordu. Ama artık burayı da tamamladığımız için böyle sık iğneler yaparak geliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde yine şöyle alıyorum ve hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz yine. 2 3 üzerine alıyorum. Bakın bu ikisini atlıyorum. Bu devam edecek olan zikzakımız. Şöyle buradan giriş yaptım ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğne yapıyorum bu iki sık iğnemin üzerine. Sonra tekrar üzerine alıp 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 2 tane sık iğne, 1 2, sonra tekrar 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 ve 2. Sonra arkadaşlarım yine aynı şekilde 4 tane sık iğne yaparak 3 zincirle diğer tarafa geçiyoruz. 2 3 4. Şimdi bu zigzagımızı yapmak devam ettirmek için 3 zincir çekiyorum. Sonra üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum yine. Burası hiç değişmiyor artık. Böyle bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Şöyle yaptım. Yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Yine 1 2 3 zincir çekip 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum önce. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğer 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir 2 3 zincir çektim. 4 tane sık iğne ile devam ediyorum.
Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum buraya. 1 2 3, 2 atlayıp yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. İki tane sık iğnemi yaptım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Kutu içerisine almış oluyorum böylelikle bu aradaki 2 tane beyaz olan sık iğnelerimizi. Bu şekilde. Şimdi burada bunu da yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3, 1 2 atlayıp buradan sık iğneler ile devam ediyoruz. Geldim, sonra üzerine alıyorum ve ikili trabzanlarımı yaptım ve devam ediyorum. Şimdi geri çevirip sadece zincir olan yerlere zincir çekip diğerlerini sık iğne ile tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bakın birinci şu kutucuklarımızı tamamlamış olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. Burada bu rengimizle hemen şöyle başladık. Sık iğneler yaparak geliyorum arkadaşlar. Sık iğneler yaparak son iki kalana kadar devam ediyorum yine. Şöyle. Bu devam ediyor arkadaşlar, bakın. Devam edecek. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve buraya ikili trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şimdi 4 tane yine bu devam edeceği için
sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bir altta bununla yaptığımız aynı işlemi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atladık. Buradan giriş yapıyorum. Bakın bu da kaymış oluyor arkadaşlarım. Basamak basamak aynı şekilde bu da kayıyor ve devam ediyor. Çünkü şu alttaki kaydırmalarımız devam ettiği için burası da şimdi buradan başlayıp yanında olacak. Bir tane şöyle bakın, 2 tane yine yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. İkisini atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Şöyle 2 tane de buraya sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzanından sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Burası aynı. Hiç değişmiyor arkadaşlarım. Hep bir basamak ileriye gide gide devam ediyor. Burası da bu başladığımız yerde aynı şekilde bakın. Bu buradan geldiği için bunu bu tarafa doğru kaydırmayla götürmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi 2 tane yaptıktan sonra 4 taneye tamamlayalım. 1, 2, 3 zincir çekip üzerine alıp bu köşedeki yuvamıza aynı şekilde devam ettirelim arkadaşlarım burayı. İki atladık. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 3 zincir çektik. Şimdi 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir, 1, 2 atlıyoruz. 2 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 zincir. İkisini atlıyoruz. 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. İkisini atladık. 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra üzerine alıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Buradan giriş yaparak sık iğneler yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi sık iğnelerin üzerine sık iğne, diğer yerlere zincir çekerek devam edeceğiz. Arkası hep aynı şekilde devam ediyor çünkü.
Evet arkadaşlar, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Son 2 kaldı. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine alıp buradan giriş yapıyorum. İki tane ikili trabzandan sonra yine bu 2 tane sık iğne, sonra 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan ve şimdi 4 tane sık iğne, 3 zincir, 2 atladık ve 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 3 zincir ve giriş yapıp köşeyi yapıyoruz. Arkayı yine aynı şekilde zincir olan yerlerimize sadece zincir çekeceğiz ve devam edeceğiz arkadaşlar sık iğneler ile.
Evet arkadaşlarım, bakın. Bakın şurayı da devam ettirip modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntüsü olacak. Dediğim gibi her defasında zaten kendiliğinden otomatik olarak şu şeyi yaptıktan sonra kendiliğinden devam ediyor. Ve böylelikle böyle güzel bir çalışma elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi biraz da kenar kısmından bahsetmek istiyorum. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz kenarlık kısımlarını, yani şuraları. Ben bunda sadece sık iğne yaptım. Sık iğne ile önce batik olan ipimle geçtim. Daha sonra ise şöyle biraz göstereyim size. Aynı arkadaşlar, sık iğne ile devam ettim, bitirdim. Eğer bir şal yapımında kullanacaksanız bu şekilde yapabilir. Battaniye de yaparken de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yalnız şalda şu kenarlarına ip de takabilirsiniz. Öyle de güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bitirdik farz edelim. Bu kadar yeter diye düşündük. Hepsine sık iğne ile geçiyoruz. Bu renkle şöyle söyleyeyim. Yani açık renkle bitiriyorsanız şuraları yine yapın arkadaşlar. Bakın şu şeyi yapın derim yine. Şöyle gelelim biraz. Her tarafını bu şekilde çevirdim. Buralarda dahil ve buradaki bakın bu ip kaymaları da belli olmuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra en son diğer rengimizle tekrar devam ettim. Aynı şekilde çevirdim etrafını. Sonra da arkadaşlarım şöyle, diğer ip biraz ince olduğu için şöyle aldım ve üzerine alarak ters sık iğne tekniğiyle çevirdim her tarafını. Şöyle üzerine alarak yapıyorum arkadaşlarım ve bir tane de atladım şuradan. Bakın bunu atlıyoruz. Buradan alarak devam ediyoruz ve böylelikle kenar kısmını da tamamlamış oluyoruz. Şöyle. Dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size ait. Eğer alizenin herhangi bir ipini kullanacaksanız bu ya da bu Alize Cotton Gold arkadaşlarım, kesinlikle ütü yapın derim. Bakın böyle aynı şekilde bu da böyle duruyordu. Ama ütü yaptıktan sonra daha güzel bir görünüme sahip oluyor. Ve böyle güzel bir çalışma elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bakın ben hafif bir ütü yaptım ve bakın böyle güzel bir hale geldi. Dediğim gibi alizenin fark etmiyor, yani Alize Cotton Gold ya da bu tarz bir ipini kullanıyorsanız bir ütüyle bakın böyle güzel bir hale geliyor arkadaşlar. Evet, önceki halini de gördünüz, şimdiki halini de gördünüz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik, yeni tasarım örgü videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.